Merhaba koçlar, 14-21 Temmuz haftası gökyüzü gündemine hoş geldiniz. Bu hafta sizin için biraz içe döndüğünüz, duygularınızı gözden geçirdiğiniz ve bazı yüzleşmeler yaşadığınız bir dönem olabilir. Ayın balık burcuna geçişiyle başlayan hafta bilinçaltınızda biriken duyguların ortaya çıkmasına neden olabilir. 14 Temmuz'da ayın Uranüs ve Venüs'te yaptığı kare açılar maddi konularla ilgili beklenmedik stresler ya da değer yargılarınızı sorgulamanıza neden olacak olaylar getirebilir. Ancak ayın Jüpiter'le üçgeni iletişim yoluyla kendinizi rahatlatma ve yakın çevrenizden destek alma şansı da veriyor. 15 Temmuz'da Mars artık Başak Burcu'na geçiyor. Günlük yaşamınız, iş temponuz ve sağlık düzeniniz bu geçişle birlikte hız kazanacak. Ancak Ay ile Mars arasındaki karşıtlık, yorgunluk, sinirsel gerilim ya da iş ortamında anlaşmazlıklar getirebilir. Neyse ki Güneş'in Ay'a yaptığı üçgen açı ailenizden ya da ev yaşamınızdan gelen yumuşak bir destekle içsel dengeyi yeniden kurmanıza yardımcı olabilir. 16 Temmuz itibariyle Ay burcunuza geçiyor ve siz artık sahnedesiniz. Enerjiniz artıyor, dikkatleri üzerinize çekiyorsunuz. Satürn ve Neptün'le kavuşum yaşarken geçmişten gelen bazı duygusal yükleri, özellikle belirsizliklerle dolu olanları ele alma şansı buluyorsunuz. Uranüs ve Plüton'dan gelen destekleyici açılar özellikle maddi kaynaklar ve özgüven alanında sizi güçlendirecek. Ancak Ay ve Jüpiter arasındaki kare açı iletişimde abartılı sözlerden ya da gereksiz risklerden uzak durmanız gerektiğini hatırlatıyor. 17 Temmuz günü duygularınızı daha yapıcı ifade edebileceğiniz bir atmosfer sunuyor. Ayın Venüs ve Merkür'le yaptığı olumlu açılar, sosyal ilişkiler, güzellik ve estetikle ilgili konular, iletişim ve kısa yolculuklar için oldukça destekleyici. Bugün aldığınız haberler ya da karşılaştığınız kişiler önemli farkındalıklar yaratabilir. 18 Temmuz'da ayın Boğa burcuna geçmesiyle birlikte finansal konular, güvenlik ihtiyacınız ve sahip olduklarınıza dair bir odaklanma yaşıyorsunuz. Güneş ve Plüton'la yapılan kare açılar aileyle veya evle ilgili bazı güç mücadelelerine ya da köklü değişim ihtiyacına işaret edebilir. Aynı gün Merkür Retrosu başlıyor. Yakın çevre, kardeşler, eğitim ve iletişim konularında geçmişte gözden kaçırdığınız detaylarla yüzleşebilirsiniz. Yeni başlangıçlar için değil, eksikleri toparlamak için iyi bir zaman. 19 Temmuz'da ayın Jüpiter'le yaptığı sekstil maddi olarak sizi destekleyebilir. Ancak Merkür ve Mars kareleri özellikle çalışma arkadaşlarınızla olan diyaloglarda gerilim yaratabilir. Eleştirilere açık olmak ve öfke kontrolü önemli. Sağlıkla ilgili küçük sinyalleri de önemsemelisiniz. 20 Temmuz itibariyle Ay İkizler Burcu'na geçiyor. Zihniniz hızlanıyor. Yeni bilgiler, fikir alışverişleri ve kısa yolculuklar gündeme gelebilir. Uranüs'le kavuşum ani gelişmeleri, sürpriz haberleri beraberinde getirebilir. Ayın Satürn, Neptün ve Plüton'la yaptığı olumlu açılar iletişimde derinleşme, sezgilerin güçlenmesi ve zihinsel dönüşüm enerjilerini aktive ediyor. 21 Temmuz'da ayın retro Merkür'le yaptığı sekstil açı geçmiş konuşmaların yeniden gündeme gelmesine neden olabilir. Ay-Venüs kavuşumu duygusal olarak hoş bir etki sunsa da Mars karesi sabırsızlık ve çatışmalara açık olduğunuzu gösteriyor. Bugün her söze hemen tepki vermemeye özen göstermelisiniz. Sevgili yükselen koçlar, bu hafta içe dönüşle başlayıp kişisel farkındalığınızın artacağı ve iletişimden gelen dönüşüm fırsatlarının öne çıkacağı önemli bir hafta. Geçmişle barışırken geleceğe daha sağlam adımlarla hazırlanabilirsiniz. Mutlu bir hafta geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba boğalar, 14-21 Temmuz haftası gökyüzü gündemine hoş geldiniz. Bu hafta sosyal çevreniz, arkadaş gruplarınız ve hedeflerinizle ilgili önemli gelişmeler gündeme gelebilir. 14 Temmuz'da ayın balık burcuna geçmesiyle birlikte sizler için arkadaşlıklar, ekip çalışmaları ve geleceğe dair umutlar ön plana çıkıyor. Ayın Uranüs ve Venüs'le yaptığı kare açılar özellikle sosyal çevrenizde ani gerilimler ya da ilişkilerde beklenmedik kopuşlara neden olabilir. Ancak Ay ile Jüpiter arasındaki üçgen açıda maddi konularda şanslı gelişmeleri ve yakın çevrenizden gelen desteği
beraberinde getirebilir. 15 Temmuz'da Mars'ın Başak Burcu'na geçişiyle birlikte aşk hayatınız, çocuklar, hobiler ve yaratıcı alanlar canlanıyor. Enerjinizi bu konulara yönlendirmek isteyebilirsiniz. Aile Mars arasındaki karşıtlık bu süreçte duygusal iniş çıkışlara neden olabilir. Ancak Güneş'in Ay'a verdiği destek kardeşler veya yakın çevreyle olan ilişkilerinizden yana huzur ve destek bulabileceğinizi gösteriyor. 16 Temmuz'da Ay'ın Koç burcuna geçmesiyle birlikte biraz daha içe dönüyor, yalnız kalma ve ruhsal arınma ihtiyacı hissediyorsunuz. Ay'ın Satürn ve Neptün'le kavuşumu bilinçaltınızdaki bazı korkularla ya da eski yüklerle yüzleşmenize neden olabilir. Uranüs ve Plüton'dan gelen sekstil açılar bu yüzleşmelerin ardından güçlü bir dönüşüm yaşamanız için sizi destekliyor. Ancak akşam saatlerinde oluşan Ay-Jüpiter karesi aşırı tepkilerden veya duygusal savurganlıklardan kaçınmanız gerektiğini söylüyor. 17 Temmuz günü Ay'ın Venüs ve Merkür'le yaptığı uyumlu açılar sosyal ilişkilerinizde rahatlamayı, huzur ve anlayış bulmayı kolaylaştırıyor. Bu açıların etkisiyle özellikle arkadaş çevrenizden gelen haberler ya da yaratıcı projelerdeki gelişmeler moralinizi yükseltebilir. 18 Temmuz'da Ay burcunuza geçiyor ve siz artık haftanın merkezindesiniz. Ay'ın Güneş ve Plüton'la kurduğu gergin açılar, ailevi konular, yerleşimle ilgili meseleler ya da özel hayatınızda güç çekişmeleri yaratabilir. Aynı gün başlayan Merkür Retrosu, maddi konular başta olmak üzere değer algınızda bazı eski konuların yeniden değerlendirilmesini gerektirebilir. Beklemede kalmanız ve önemli alım satımları ertelemeniz faydalı olacaktır. 19 Temmuz'da Ay'ın Jüpiter'le yaptığı sekstil özellikle finansal destekler ya da özgüvenle ilgili olumlu bir gelişmeye işaret ediyor. Ancak aynı gün Ay'la Merkür ve Ay'la Mars kareleri sabırsız tepkilere, ani harcamalara ya da ilişkilerde kırıcı konuşmalara neden olabilir. Bu nedenle bugün temkinli olmakta fayda var. 20 Temmuz'da Ay İkizler Burcu'na geçiyor ve maddi konular bir kez daha gündeminizde. Uranüs'le kavuşum, beklenmedik harcamalar ya da ani gelir fırsatları getirebilir. Ayın Satürn, Neptün ve Plüton'la yaptığı olumlu açılar özellikle kariyer hedeflerinizi güçlendirecek destekler sunuyor. Stratejik adımlar atmak adına önemli farkındalıklar elde edebilirsiniz. 21 Temmuz'da Ay ile Venüs kavuşuyor. Değer verdiğiniz kişilerle olan ilişkilerde sevgi alışverişini arttırıyor. Ancak Mars'ta da karesi var. Kıskançlık, sabırsızlık ya da gereksiz inatlaşmalara da açık olabileceğinizi gösteriyor. Aynı zamanda Ay'ın retro Merkür'le yaptığı sekstil açı geçmişte yarım kalan bir maddi konunun yeniden gündeme gelmesine sebep olabilir. Sevgili yükselen boğalar, bu hafta sizin için hem maddi hem sosyal anlamda güçlü açılımlar var. Ancak sabırlı olmanız ve duygusal patlamalardan uzak durmanız özellikle hafta sonuna doğru oldukça belirleyici olabilir. Mutlu bir hafta geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba ikizler, 14-21 Temmuz haftası gökyüzü gündemine hoş geldiniz. Bu hafta odağınız kariyer, toplumsal sorumluluklar ve aile ile iş hayatı arasındaki denge üzerinde olacak. 14 Temmuz'da Ay'ın Balık burcuna geçmesiyle birlikte kariyerinizle ilgili konular öne çıkıyor. Ay'ın Uranüs ve Venüs'le yaptığı kare açı özellikle ikili ilişkilerde ya da kariyer alanınızda ani gelişmeleri ve beklenmedik gerilimleri gündeme getirebilir. Fakat aynı gün Ay'ın Jüpiter'le uyumlu bir açısı var. İçsel huzurunuzu güçlendirerek sizi daha sezgisel kararlar almaya yöneltebilir. 15 Temmuz'da Mars Başak Burcu'na geçiyor ve ev, yuva, aile temaları hareketleniyor. Taşınma, yerleşimle ilgili kararlar ya da aile bireyleriyle ilişkiler bu dönemde daha aktif hale gelebilir. Ancak Ay'ın Mars'la karşıtlığı evdeki huzuru korumak adına sabırlı ve dikkatli olmanız gerektiğine işaret ediyor. Neyse ki Güneş'in Ay'a yaptığı üçgen kariyerle ilgili bazı önemli fırsatları destekliyor. Bir üst otorite figüründen yardım alabilirsiniz. 16 Temmuz'da Ay Koç burcuna geçiyor. Arkadaş çevreniz, sosyal bağlantılarınız ve ekip çalışmaları ön plana çıkacak. Satürn ve Neptün'le kavuşuma girecek Ay, mesleki vizyonunuzu sorgulamanıza veya yeniden yapılandırmanıza neden olabilir. Uranüs ve Plüton'la oluşan sekstil açılar ise özellikle teknoloji, yaratıcılık ve sezgilerle ilgili alanlarda fark yaratan fırsatlara işaret ediyor. Fakat Ay'ın Jüpiter'le yaptığı kare
akşamüstü biraz fazlaca iyimser davranarak büyük vaatlerde bulunma riskine karşı uyarıyor. 17 Temmuz'da ayın burcunuzdaki Venüs ve Merkürle yaptığı uyumlu açılar iletişimde başarı ve uyum getirebilir. Güzellik, sanat, ilişkiler ve medya alanlarında aktif olanlar için oldukça hareketli bir gün. Kendinizi daha net ve etkileyici bir şekilde ifade edebilirsiniz. 18 Temmuz'da Ay Boğa burcuna giriyor ve bilinçaltınız hareketleniyor. Duygusal olarak daha içe dönük olabilirsiniz. Bu arada Merkür Retrosu da başlıyor aynı gün. Burcunuzun yöneticisi geri giderken geçmiş konular, unutulmuş fikirler ve yarım kalmış konuşmalar tekrar gündeme gelebilir. Bu süreçte yeni girişimlerden çok eksikleri tamamlama ve zihinsel toparlanma zamanı. 19 Temmuz'da Ay Jüpiter sekstili var. İçsel rehberliğinizi arttıracak. Aynı gün yaşanacak Ayın Merkür ve Mars'a kareleri sabırsız ve düşünmeden verilen tepkilerden kaynaklı karmaşaları açık hale getirebilir. Bugün mümkün olduğunca içsel dengenizi korumaya odaklanmalısınız. 20 Temmuz'da Ay burcunuza geçiyor ve artık sahne sizsiniz. Güne daha enerjik ve sosyal başlıyorsunuz. Ayın Uranüs'le kavuşumu sürpriz gelişmeleri, ani değişimleri beraberinde getirebilir. Ayın Satürn, Neptün ve Plüton'la kurduğu destekleyici açılar hem kariyer hem de ilişkilerde uzun vadeli etkiler yaratabilecek konuşmaların zeminini oluşturabileceğini gösteriyor. 21 Temmuz'da Ayın Retro Merkür'le ve Venüs'le yaptığı kavuşum eski ilişkilerin yeniden gündeme gelmesine, çözülmemiş meselelerin konuşulmasına neden olabilir. Ayın Mars'la karesi ise yakın çevreyle olan iletişiminizde keskin tepkilere açık olduğunuzu gösteriyor. Düşünmeden konuşmamaya özen göstermelisiniz. Sevgili yükselen ikizler, bu hafta kariyer, ilişkiler ve içsel yolculuklar arasında önemli denge kurmanız gereken bir dönem. Merkür Retrosu'yla birlikte geçmişten gelen meseleleri yeniden değerlendirme fırsatınız var. Sabırlı ve dikkatli olmanız sizi öne çıkaracaktır. Mutlu bir hafta geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba yengeçler, 14-21 Temmuz haftası gökyüzü gündemine hoş geldiniz. Bu hafta sizler için vizyonunuzu genişletmek, ufkunuzu açmak ve yaşam felsefenizle yüzleşmek anlamında oldukça öğretici etkiler barındırıyor. 14 Temmuz'da Ayın Balık burcuna geçişiyle birlikte eğitim, yolculuklar, uluslararası konular veya hukuki meseleler ön plana çıkabilir. Ayın Uranüs ve Venüs'e yaptığı kare açı ani plan değişiklikleri veya fikir çatışmaları yaşanabileceğini gösteriyor. Ancak Ay ile burcunuzdaki Jüpiter arasında oluşan üçgen açı sezgilerinizin güçlü olacağını ve sizi doğru yöne yönlendireceğini vurguluyor. 15 Temmuz'da Mars'ın Başak Burcu'na geçişiyle birlikte iletişim trafiğiniz hızlanıyor. Yakın çevreniz, kardeşleriniz ve eğitim konuları bu dönemde hareketlenebilir. Ayın Mars'la yaptığı karşıtlık seyahatlerde veya yazışmalarda aceleci davranmanız durumunda gerginlik yaratabilir. Neyse ki Güneş'in Ay'la yaptığı üçgen açı kişisel gelişiminizi destekleyen fırsatlara açık olduğunuzu gösteriyor. 16 Temmuz'da Ay Koç burcuna geçiyor ve kariyer alanınızda önemli hareketlenmeler başlıyor. Satürn ve Neptün'le yaptığı kavuşum mesleki hedeflerinizin gerçekliğini sorgulamanıza neden olabilir. Uranüs ve Plüton'dan gelen destekleyici açılarda güçlü bağlantılar ve stratejik kararlar almanızı kolaylaştırıyor. Ancak akşam saatlerinde Ay ile Jüpiter arasında bir kare açı var. Aşırı iyimserlikten doğan yanılgılara karşı dikkatli olmanız gerektiğini vurguluyor. 17 Temmuz'da Ay'ın Venüs ve Merkür'le yaptığı olumlu açılar sayesinde geri planda yürüyen ilişkilerde güzel gelişmeler olabilir. Yaratıcılık ve sezgisel iletişim gücünüz artıyor. Kendinizi daha derinlikle ifade edebilir, spiritüel konularla ilgilenebilirsiniz. 18 Temmuz'da Ay Boğa burcuna geçiyor ve sosyal çevreniz, dostluklar, grup çalışmaları ön plana çıkıyor. Aynı gün başlayacak Merkür Retrosu bilinçaltınızda dönüp duran eski düşünce kalıplarını gözden geçirme fırsatı sunacak. Gizli konuşmalar, eski sırlar veya geçmişten gelen haberler bu süreçte ortaya çıkabilir. Ayın Plüto'yla da karesi ise arkadaş çevrenizden gelen baskı ya da kıskançlıklara karşı dikkatli olmanız gerektiğini söylüyor. 19 Temmuz'da Ayın Jüpiter'le yaptığı sekstil açı var. Sosyal çevrenizden alacağınız destekle moral bulacağınızı gösteriyor. Ancak Ayın
Merkürle ve Mars'la yaptığı kareler ani çıkışlar, düşünmeden yapılan konuşmalar veya gereksiz polemiklerden kaynaklı zorlayıcı etkilere açık olduğunuzu gösteriyor. 20 Temmuz'da Ay İkizler Burcu'na geçiyor ve iç dünyanızda büyük bir hareketlilik başlıyor. Ayın Uranüs'te kavuşumu içsel farkındalığınızda ani uyanışlar getirebilir. Rüyalarınız, sezgileriniz bu dönemde çok şey anlatıyor olabilir. Ayın Satürn ve Neptün ve Plüto'ya yaptığı olumlu açılar geçmişi arkanızda bırakıp ruhsal anlamda derin bir temizlik yapmanız için harika bir zaman dilimi sunuyor. 21 Temmuz'da Ay ile Venüs kavuşuyor. Sizi içsel olarak daha huzurlu ve sevecen yaparken Ay'ın Merkür'le yaptığı sekstil açı geçmişe dair bazı konuşmaların zihninizi meşgul edebileceğini gösteriyor. Ancak Ay'ın Mars'la karesi özellikle ani kararlar veya bastırılmış öfke konusunda dikkatli olmanız gerektiğini vurguluyor. Sevgili yükselen yengeçler, bu hafta duygusal derinliğiniz, sezgisel gücünüz ve farkındalık seviyeniz oldukça yüksek. Eski konulara yeni bir bilinçle yaklaşmanız sizi ruhsal anlamda büyütebilir. Duygusal yoğunluğu yapıcı şekilde yönetmeyi başarırsanız güçlü bir haftadan geçebilirsiniz. Mutlu bir hafta geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba aslanlar, 14-21 Temmuz haftası gökyüzü gündemine hoş geldiniz. Bu hafta sizin için oldukça derin temalar barındırıyor. Gündemimizde ortak maddi kaynaklar, borçlar, miraslar, krediler ve duygusal olarak dönüşüm içeren konular yer alabilir. 14 Temmuz'da Ay'ın Balık burcuna geçişiyle birlikte özellikle psikolojik anlamda bir arınma sürecine giriyorsunuz. Ay'ın Uranüs ve Venüs'te yaptığı kare açı özellikle iş çevreniz ya da kariyerinizdeki ani gelişmelerin sizi içsel olarak zorlayabileceğini gösteriyor. Ancak Ay'ın Jüpiter'le kurduğu olumlu açı üst düzey destekler veya arka planda sizi koruyan kişilerin varlığı sayesinde bu stresi yumuşatabilir. 15 Temmuz'da Mars Başak Burcu'na geçiyor ve maddi konularda hareketlilik başlıyor. Gelir gider dengesi, kazançlar ve harcamalar hızlanabilir. Ancak Ay'ın Mars'la yaptığı karşıtlık maddi konularda ani tepkiler vermemeye ve ani harcamalardan uzak durmaya davet ediyor. Güneş'in Ay'a yaptığı üçgen açı ise iç dünyanızda güçlü bir farkındalık yaratabilir. Sezgilerinizden faydalanabilirsiniz. 16 Temmuz'da Ay Koç burcuna geçiyor ve uzaklarla ilgili konular, seyahatler, eğitimler, vizyon genişleten temalar öne çıkıyor. Satürn ve Neptün'le yaptığı kavuşum inançlarınızı ve dünya görüşünüzü sorgulatabilir. Uranüs ve Plüto'dan gelen olumlu açılar farklı düşünce tarzlarını benimsemenize ve dönüşüm yaşamanıza olanak tanıyabilir. Ancak Ay'ın Jüpiter'le yaptığı kare açı büyük beklentilere girme eğiliminizi abartabileceğinize işaret ediyor. 17 Temmuz'da Ay'ın Venüs ve Merkür'le yaptığı uyumlu açılar arkadaşlık ilişkileri ve sosyal çevrenize olan bağlarınızı güçlendiriyor. İletişiminiz oldukça akıcı, yeni fikirlerinizi çevrenize kabul ettirmek daha kolay olabilir. 18 Temmuz'da Ay Boğa burcuna geçiyor ve kariyer eviniz aydınlanıyor. Hedeflerinizi, yöneticilerle ilişkilerinizi ve toplum önündeki duruşunuzu sorgulayabilirsiniz. Ancak Ay'ın Plüton'la yaptığı kare açı özellikle otorite figürleriyle güç savaşlarına dikkat çekiyor. Aynı gün başlayacak olan Merkür Retrosu sosyal çevreniz ve gelecek planlarınızla ilgili daha önce konuşulmuş, yarım kalmış konuları tekrar gündeminize taşıyabilir. İletişim yanlışlarına açık bir dönemdesiniz. 19 Temmuz'da Ay ile Jüpiter arasında destekleyici bir açı olsa da gün genelinde Ay'ın Merkür ve Mars'la yaptığı kareler özellikle arkadaş çevresiyle veya iş ortamınızda iletişimde gerginlikler doğurabilir. Düşünmeden konuşmamaya özen göstermelisiniz. 20 Temmuz'da Ay İkizler Burcu'na geçiyor ve sosyal çevre, dostluklar ve gelecek hedefleri ön plana çıkıyor. Uranüs'le kavuşumu ise sürpriz karşılaşmaları ve ani gelişimleri beraberinde getirebilir. Ay'ın Satürn, Neptün ve Plüton'la yaptığı olumlu açılar çevrenizden alacağınız desteklerle uzun vadeli planlara yönelmenize olanak tanıyor. 21 Temmuz'da Ay ile Venüs kavuşuyor. Sosyal çevrenizde keyifli bir atmosfer yaratabilir. Eski arkadaşlar ya da tamamlanmamış sosyal projeler tekrar gündeminize gelebilir.
Ayın Mars'la yaptığı kare ise para harcarken ani kararlar almamanız gerektiğine dikkat çekiyor. Fazla acelecilik maddi dengeyi bozabilir. Sevgili yükselen aslanlar, bu hafta hem finansal konular hem de sosyal ilişkiler açısından önemli farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Duygusal yoğunluğu ve iletişimdeki pürüzleri yapıcı bir enerjiyle ele alırsanız oldukça verimli bir haftaya dönüşebilir. Mutlu bir hafta geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba Başaklar, 14-21 Temmuz haftası gökyüzü gündemine hoş geldiniz. Bu hafta odağınız ilişkiler, ortaklıklar ve insanlarla olan bağlarınız üzerinde olacak. 14 Temmuz'da Ay Balık burcuna geçiyor ve bu hafta partnerlik evinizde başlıyor. İkili ilişkilerde hassasiyetler artabilir. Ayın Uranüs ve Venüs'te yaptığı kare açılar yakın ilişkilerde ani kararlar, duygusal tepkiler ve fikir ayrılıklarını tetikleyebilir. Ancak Ayın Jüpiter'le yaptığı destekleyici açıyla da özellikle aile ya da özel ilişkinizde anlayışı ve affediciliği güçlendirebilir. 15 Temmuz'da Mars burcunuza geçiyor ve enerjiniz artıyor. Harekete geçmek, kararlılık göstermek ve fiziksel olarak aktif olmak adına güçlü bir döneme giriyorsunuz. Ancak Ayın Mars'la yaptığı karşıt açısı öfke patlamalarına veya fazla tepkisel davranışlara açık hale getirebilir. Güneşin Ay'la yaptığı üçgen açı ise ilişkilerde empatiyi, karşılıklı destek hissini arttırıyor olacak. 16 Temmuz'da Ay Koç burcuna geçiyor ve ruhsal derinliklere inmenize neden olacak temalar gündeminizde taşıyor. Ayın Satürn ve Neptün'le yaptığı kavuşumsa bazı ilişkilerde sorumluluk duygusunu arttırabilir ya da geçmişe dair duygusal hesaplaşmalar yaratabilir. Uranüs ve Plüton'dan gelen destekleyici açılar zihinsel dönüşümünüzü hızlandırabilir. Akşam saatlerinde Ay-Jüpiter karesi özellikle maddi konularda abartılı adımlardan kaçınmanız gerektiğine işaret ediyor. 17 Temmuz'da Ay'ın Venüs ve Merkür'le kurduğu olumlu açılar derin duygularınızı ifade etmeniz için uygun bir zemin oluşturuyor. Psikolojik şifalanma, terapi, meditasyon gibi çalışmalar için son derece verimli bir gün. 18 Temmuz'da Ay Boğa burcuna geçiyor ve uzaklarla, eğitimlerle, inançlarla ilgili konular gündeminize geliyor. Ancak Ay'ın Plüton'la yaptığı kare özellikle inanç çatışmaları ya da bakış açılarındaki anlaşmazlıklarla sizi sınayabilir. Aynı gün başlayacak olan Merkür Retrosu kariyer hedefleriniz ve otorite figürleriyle olan iletişimlerde bazı aksamalara neden olabilir. Daha önce konuşulmuş konular tekrar gündeme gelebilir. 19 Temmuz'da Ay'ın Jüpiter'le yaptığı olumlu açı ileriye dönük planlarınızda desteklenmenizi sağlarken gün içinde Merkür ve Mars'la gerçekleşen kare açılar iletişim kazalarına, aceleci kararlar sonucu doğabilecek streslere dikkat çekiyor. Öfkeyle değil, akılla ilerlemelisiniz. 20 Temmuz'da Ay İkizler burcuna geçiyor ve kariyer evinizi aydınlatıyor. Uranüs'le kavuşumu mesleki alanda ani fırsatları ya da sürpriz gelişmeleri tetikleyebilir. Ayın Satürn, Neptün ve Plüton'la yaptığı olumlu açılar otorite figürlerinden destek alma, uzun vadeli planlar oluşturma konusunda olumlu etkiler sunuyor. 21 Temmuz'da Ay Retro Merkür'le olumlu bir görünüm kurarken aynı zamanda Venüs'le de kavuşuyor. Özellikle iş hayatınızda kendinizi güzel ifade edebileceğiniz, estetik ve diplomasi gereken konularda başarı sağlayabileceğiniz bir gün. Ancak Ay ile Mars arasında kare açıda fazla yoğun tempoya bağlı stres ya da agresyona dikkat etmeniz gerektiğini gösteriyor. Sevgili yükselen Başaklar, bu hafta hem ilişkilerde hem de kariyerde önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Enerjiniz yüksek ama yönetilmesi gereken bazı stresli etkiler de var. Dinginliğinizi koruyarak ilerlerseniz çok güçlü bir haftayı ustalıkla geçirebilirsiniz. Mutlu bir hafta geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba teraziler, 14-21 Temmuz haftası gökyüzü gündemine hoş geldiniz. Bu hafta sizin için özellikle çalışma hayatı, günlük düzeniniz, sağlık konuları ve ruhsal dengeniz öne çıkıyor. 14 Temmuz'da Ay Balık burcuna geçiyor ve haftaya iş ortamınızda dalgalı ama yaratıcı etkilerle başlıyorsunuz. Ayın Uranüs ve Venüs'te yaptığı kare açılar ani program değişikliklerini, iş arkadaşlarıyla iletişimsel sıkıntıları ve fiziksel yorgunlukları beraberinde getirebilir. Ancak Ay'ın Jüpiter'le kurduğu üçgen destek alabileceğiniz anlayışlı yaklaşımlarla işleri toparlayabileceğiniz bir gün olacağını söylüyor.
15 Temmuz'da Mars Başak Burcu'na geçiyor. İçsel bir arınma sürecine giriyorsunuz. Kontrolünüz dışında gelişen olaylara karşı sabırlı olmanız gereken bir dönem başlıyor. Mars burada sizi bilinçaltı korkularınızla yüzleştirebilir, gizli düşmanlıkları açığa çıkarabilir. Ayın Mars'la yaptığı karşıtlık da sağlıkla ya da iş düzeninizle ilgili zıtlaşmaya işaret ediyor. Neyse ki Güneş'in Ay'la yaptığı destekleyici açılar var. İç sesinizi dinlemek bu hafta çok değerli. 16 Temmuz'da Ay Koç burcuna geçiyor ve ilişkileriniz hareketleniyor. Ortaklıklar, eş veya partnerle ilgili konular daha görünür hale geliyor. Satürn ve Neptün'le kurduğu kavuşum ilişkilerde sorumluluk alma ve fedakarlık temalarını beraberinde getirebilir. Uranüs ve Plüton'dan gelen olumlu açılar duygusal dönüşüm ve kalıcı adımlar için fırsatlar yaratabilir. Ancak akşam saatlerinde Ay'ın Jüpiter'le yaptığı kare beklentileri büyütmemeye, fazla idealize etmemeye dikkat etmeniz gerektiğini vurguluyor. 17 Temmuz'da Ay'ın Venüs ve Merkür'le yaptığı olumlu açılar var. Partnerinizle uyumlu ve açık iletişim kurabileceğiniz bir gün olduğunu gösteriyor. Bugün hem anlaşmalar hem de kalpten gelen konuşmalar için uygun. 18 Temmuz'da Ay Boğa burcuna geçiyor ve ortak finansal kaynaklar, borçlar, krediler gibi konular gündeminize geliyor. Ayın Plüton'la yaptığı kare para ya da değer duygusu üzerinden güç savaşlarını tetikleyebilir. Aynı gün başlayan Merkür Retrosu kariyer hayatınızda ya da üstlerinizle olan iletişimde dikkatli olmanız gerektiğini hatırlatıyor. Daha önce gündeme gelen konular tekrar karşınıza çıkabilir. 19 Temmuz'da Ay'ın Jüpiter'le yaptığı sekstil açısı, aynı gün Merkür ve Mars'la yaptığı kare açı özellikle finansal kararlar veya özel hayatınızla ilgili ani çıkışlara dikkat etmeniz gerektiğini gösteriyor. Stresli diyaloglar yaşamamak için sakinliğinizi koruyun. 20 Temmuz'da Ay İkizler Burcu'na geçiyor ve hayatınızda daha geniş perspektiften bakma arzusu artıyor. Eğitimler, seyahat planları, hukuki konular, akademik girişimler ön plana çıkabilir. Ayın Uranüs'te kavuşumu sürpriz haberleri beraberinde getirebilir. Satürn, Neptün ve Plüton'dan gelen destekleyici açılar ise idealleriniz uğruna kararlı adımlar atabileceğinizi gösteriyor. 21 Temmuz'da Ay Retro Merkür'le ve Venüs'te olumlu görünümler yapıyor. Mars'ta da kare açı yapıyor. İletişim kurmak, anlaşmalar yapmak, sosyal medya ya da yayıncılık gibi alanlarda destekleniyorsunuz. Ancak ani kararlar, sabırsızlık ya da agresif bir üslup bu olumlu etkileri gölgeleyebilir. Sevgili yükselen teraziler, bu hafta iş hayatınız, ilişkileriniz ve uzun vadeli hedefleriniz arasında denge kurmanız gerekebilir. Duygusal yoğunlukla ve içsel dinginlikle ilerlerseniz hem farkındalık hem de gelişim açısından güçlü bir hafta geçirebilirsiniz. Mutlu bir hafta geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba akrepler, 14-21 Temmuz haftası gökyüzü gündemine hoş geldiniz. Bu hafta sizin için aşk, yaratıcılık, çocuklar ve hayatın keyifli alanları ön plana çıkıyor. 14 Temmuz'da Ay Balık burcuna geçiyor ve duygusal enerjiniz yükseliyor. Ayın Uranüs ve Venüs'le yaptığı kare açı partnerinizle beklenmedik sürtüşmelere ya da aşk hayatınızda ani değişimlere yol açabilir. Aynı zamanda Venüs'ün de para evinizde olması harcamalar konusunda da sizi uyarıyor. Ancak Ayın Jüpiter'le yaptığı üçgen ilişkinizde derin bir anlayış ve duygusal yakınlık kurmanızı destekleyebilir. Sanatsal ve yaratıcı işler için de ilham dolu bir gün olabilir. 15 Temmuz'da Mars Başak Burcu'na geçiyor ve sosyal çevreniz hareketleniyor. Gruplar içinde daha aktif rol üstlenebilirsiniz. Hedeflerinize ulaşmak için daha kararlı davranabilirsiniz. Ancak Ay ile Mars arasındaki karşıtlık sosyal hayatta çatışmalara ve gerginliklere açık hale getirebilir. Güneşin Ay'a yaptığı üçgenle de kalpten gelen duygularla hareket etmenin size iyi geleceğini gösteriyor. 16 Temmuz'da Ay Koç burcuna geçiyor. İş ortamınız, günlük sorumluluklarınız ve sağlıkla ilgili konular gündeminize gelecek. Ayın Satürn ve Neptün'le kavuşumu işte yoğunluk ve disiplin gerektirirken ruhsal yorgunluklara da neden olabilir. Uranüs ve Plüto'dan gelen destekleyici açılar dönüşmekten ve yenilenmekten çekinmemeniz gerektiğini vurguluyor. Ancak akşam saatlerinde Jüpiter'le olan kare açı aşırı çalışma ya da abartılı sorumluluk alma eğiliminize dikkat çekiyor.
17 Temmuz'da ayın Venüs ve Merkür'le yaptığı olumlu açılar iş ortamında uzlaşmacı ve verimli bir hava yaratıyor. Bugün özellikle detaylı işler, toplantılar, danışmanlıklar için uygun. 18 Temmuz'da Ay Boğa burcuna geçiyor ve ikili ilişkiler gündeminize yerleşiyor. Ancak ayın Plüton'la yaptığı kare açı duygusal gerilimlere, kıskançlığa ya da güç mücadelesine açık bir etki yaratıyor. Aynı gün başlayan Merkür Retrosu eski dostların, eski ilişkilerin ve sosyal çevreden gelen konuların yeniden gündeme gelmesine neden olabilir. 19 Temmuz'da ayın Jüpiter'le yaptığı sekstil açı ilişkilerde empati ve destek sağlayabilir. Ancak Merkür ve Mars'la oluşan kareler arkadaşlık ilişkilerinde iletişim kazalarına, anlaşmazlıklara açık olduğunuzu gösteriyor. Ağzınızdan çıkanlara dikkat etmeli, tartışmalardan kaçınmalısınız. 20 Temmuz'da Ay İkizler Burcu'na geçiyor ve ortak paylaşımlar, maddi konular ve derin duygusal bağlar üzerinde etkili oluyor. Uranüs'te kavuşumu ani gelişmeleri, sürpriz kararları beraberinde getirebilir. Ayın Satürn, Neptün ve Plüton'la kurduğu uyumlu açılar hem maddi konularda destek hem de duygusal dönüşüm adına sağlam etkiler sunuyor. 21 Temmuz'da Ay Retro Merkür'le olumlu bir görünüm kurarken Venüs'le de kavuşum yapıyor. Bu eski ilişkilerle tekrar iletişim kurabileceğiniz ya da geçmişte bıraktığınız duygusal meseleleri gözden geçirebileceğiniz bir gün. Ayın Mars'la yaptığı kare ise partnerle ya da çocuklarla ilgili bir konuda tartışmalara açık olduğunuzu gösteriyor. Duygularınızı bastırmak yerine sağlıklı bir şekilde ifade etmeye çalışın. Sevgili yükselen akrepler, bu hafta hem aşk hayatınızda hem de sosyal çevrenizde önemli dönüşümler yaşanabilir. Duygusal zekanız ve sezgileriniz size rehberlik edecektir. Kontrollü ama açık kalpli olduğunuz sürece bu haftayı kazançla kapatabilirsiniz. Mutlu bir hafta geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba yaylar, 14-21 Temmuz haftası gökyüzü gündemine hoş geldiniz. Bu hafta odağınız ev, aile, yuva, içsel güvenlik alanlarında yoğunlaşıyor. 14 Temmuz'da Ay Balık burcuna geçiyor ve duygusal ihtiyaçlarınız öne çıkıyor. Aile bireyleriyle aranızda dalgalı bir ruh hali olabilir. Ayın Uranüs ve Venüs'le yaptığı kare açılar ev ortamında beklenmedik gelişmelere, evdeki iletişimde huzursuzluklara neden olabilir. Ancak ayın Jüpiter'le yaptığı üçgen ilişkileri yumuşatabilir. Özellikle sevdiklerinizle yapıcı bir dille konuşmanız huzuru geri getirebilir. 15 Temmuz'da Mars'ın Başak Burcu'na geçişiyle birlikte kariyerinizde ve toplum önünde duruşunuzda daha savaşçı bir tavır sergileyeceğiniz bir dönem başlıyor. Ancak bugün Ay ve Mars karşıtlığı nedeniyle iş-aile dengesini kurmakta zorlanabilirsiniz. Güneşin Ay'a yaptığı üçgen açı ise duygusal tepkilerinizi yapıcı bir şekilde ifade edebileceğinizi de gösteriyor. 16 Temmuz'da Ay Koç burcuna geçiyor ve aşk hayatınız, çocuklar ya da sizi mutlu eden yaratıcı alanlar gündeme geliyor. Ayın Satürn ve Neptün'le kavuşumu romantik konularda ciddiyet ve duygusal karmaşa arasında bir geçiş sunabilir. Uranüs ve Plüton'dan gelen destekleyici açılar ise hem kendinizi ifade etmenizde hem de keyif aldığınız konularda sağlam adımlar atmanızı sağlayabilir. Fakat akşam saatlerinde Ayın Jüpiter'le yaptığı kare açı fazla beklentiye girme ya da aşırı iyimser yaklaşımlar nedeniyle hayal kırıklığı yaşama riskine dikkat çekiyor. 17 Temmuz'da Ay'ın Venüs ve Merkür'le yaptığı olumlu açılar özellikle aşk hayatında tatlı bir hava estiriyor. Flörtler, yaratıcı projeler veya sosyal medya üzerinden iletişim için güzel etkiler taşıyor. 18 Temmuz'da Ay Boğa burcuna geçiyor ve günlük düzeninizde iş ortamınıza, sağlık konularınıza odaklanıyorsunuz. Ayın Plüton'a yaptığı kare, yoğun stres, fazla yüklenme veya takıntılı çalışma döngülerini beraberinde getirebilir. Aynı gün Merkür Retrosu da başlıyor. Özellikle ortak finansal meselelerde, vergiler, kredi ya da miras gibi konularda yanlış anlaşılmalara açık bir dönemdesiniz. Merkür Retrosu 10 Ağustos'a kadar devam edecek. Dikkatli olun. Eski hesapları gözden geçirmek içinse çok iyi bir zaman. 19 Temmuz'da Ay'ın Jüpiter'le yaptığı sekstil açı sağlıklı rutinlerinize destek verirken Merkür ve Mars'la oluşan kare açılar iş arkadaşlarınızla veya sağlıkla ilgili iletişim kazalarına açık olabileceğinizi gösteriyor. Tartışmalardan uzak durmanız, plan değişikliklerine hazırlıklı olmanız gerekebilir. 20 Temmuz'da Ay İkizler Burcu'na geçiyor ve ikili ilişkileriniz, evliliğiniz veya yakın ortaklıklarınız odağınıza yerleşiyor.
Uranüs'le kavuşumu sürpriz bir ilişki gelişmesi, aniden gelen bir teklif veya duygusal tepki getirebilir. Satürn, Neptün ve Plüton'dan gelen destekleyici açılar ise sağlam ilişkiler kurabileceğiniz bir günde olduğunuzu gösteriyor. 21 Temmuz'da Ay retro Merkür'le sekstil yapıyor, Venüs'te kavuşuyor ve Mars'a da kareye gidiyor. İlişkilerde yeniden değerlendirme, geçmişte kalmış konuları konuşma ve belki de ikinci şanslar için uygun bir gün. Ancak Mars karesi aceleci, sabırsız, hatta fevri tepkileri tetikleyebilir. Konuşmalarınızda daha fazla diplomatik olmanız gereken bir hafta. Sevgili yükselen yaylar, bu hafta hem özel hayatınızda hem de iş ilişkilerinde denge kurmak önceliğiniz olacak. Sabırlı, kararlı ve iletişimde açık olursanız haftayı kazanan taraf siz olabilirsiniz. Mutlu bir hafta geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba Oğlaklar, 14-21 Temmuz haftalık burç yorumlarımıza hoş geldiniz. Bu hafta sizin için iletişim, yakın çevre, eğitim ve kardeşlerle ilgili konular dikkat çekiyor. 14 Temmuz'da Ay Balık burcuna geçiyor ve zihniniz oldukça yoğun çalışacak. Ancak Ay'ın Uranüs ve Venüs'e yaptığı kare açılar düşünmeden konuşma, ani haberlerle afallama ya da kardeşlerle ufak sürtüşmelere neden olabilir. Özellikle duygularınızı bastırmamaya ve yapıcı bir iletişim dili kullanmaya özen göstermelisiniz bugün. Ayın Jüpiter'le yaptığı üçgen açı duygusal derinliği yüksek, ilham verici konuşmalar ve yazışmalar için uygun bir gün. 15 Temmuz'da Mars'ın Başak Burcu'na geçişiyle birlikte uzak yolculuklar, akademik hedefler, yurt dışı bağlantılı işler ve hukuki meseleler hız kazanıyor. Bu alanlarda mücadele gücünüz artıyor. Aynı gün Ay'ın Mars'la karşıtlığı var. Bazı iletişim kazalarına ya da fikir çarpışmalarına neden olabilir. Güneşin Ay'a yaptığı üçgen açı ise bu zorlayıcı enerjileri yapıcı ve sevgi dolu bir şekilde dönüştürebileceğinizi gösteriyor. 16 Temmuz'da Ay Koç burcuna geçiyor ve ev, yuva, ailevi konular önem kazanıyor. Ayın Satürn ve Neptün'le yaptığı kavuşum ev içi sorumluluklara daha fazla odaklanmanızı sağlarken aynı zamanda içsel bir duygusal çözülmeyi de beraberinde getirebilir. Uranüs ve Plüton'dan gelen destekleyici açılar ailevi sorunları dönüştürme gücü veriyor. Ancak akşam saatlerinde Ayın Jüpiter'le yaptığı kare açı ailevi meselelerde fazla beklenti içine girmemeniz gerektiğini vurguluyor. 17 Temmuz'da Ay'ın Venüs ve Merkür'le yaptığı olumlu açılar var. Aile içi barışın sağlanabileceğini, duygularınızı daha kolay ifade edebileceğinizi gösteriyor. Evde yapılacak estetik düzenlemeler için de oldukça uygun. 18 Temmuz'da Ay Boğa burcuna geçiyor ve aşk, çocuklar ve keyif alanları ön plana çıkıyor. Ancak Ay'ın Plüton'la yaptığı kare açı kıskançlık, sahiplenme ya da takıntılı duygulara neden olabilir. Aynı gün başlayan Merkür Retrosu özellikle uzak akrabalar, eğitim, seyahatler, yurt dışı konuları ile ilgili eski meselelerin yeniden karşınıza çıkabileceğini gösteriyor. 19 Temmuz'da Ay'ın Jüpiter'le yaptığı sekstil açı keyifli vakit geçirme, çocuklarla bağ kurma veya hobilerinize yönelme açısından destekleyici, ancak Merkür ve Mars'la yaptığı kare açılar akademik, hukuki ya da yolculuklarla ilgili konularda iletişim aksaklıkları yaşanabileceğini gösteriyor. Sabırlı ve esnek olun. 20 Temmuz'da Ay İkizler Burcu'na geçiyor ve günlük işlerin sağlık konularının öne çıktığı bir gün başlıyor. Uranüs'le kavuşumu iş ortamında ani gelişmeleri, beklenmedik görevleri ya da farklı bir çalışma düzenine geçişi beraberine getirebilir. Satürn, Neptün ve Plüton'dan gelen olumlu açılar ise iş yerinde sağlam ve kalıcı adımlar atabileceğinizi gösteriyor. 21 Temmuz'da Ay retro Merkür'le seksil, Venüs'le kavuşum ve Mars'la kare açı içinde olacak. Günlük işlerinizde bazı eski konular yeniden gündeme gelebilir. İş arkadaşlarıyla empati kurmak ve yapıcı bir yaklaşım sergilemek oldukça önemli. Ayrıca Mars karesi özellikle patronlar ya da otorite figürleriyle yaşanabilecek çatışmalara karşı sizi uyarıyor. Sevgili yükselen oğlaklar, bu hafta hem iletişim hem iş ortamınızda denge kurmanız önemli. Güçlü duruşunuzu korurken sezgilerinize kulak vermeyi ihmal etmeyin. Mutlu bir hafta geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba kovalar, 14-21 Temmuz haftası gökyüzü gündemine hoş geldiniz. Bu hafta odağınız maddi konular, sahip olduklarınız ve özdeğer duygunuz olacak. 14 Temmuz'da Ay'ın Balık burcuna geçmesiyle birlikte maddi güvence ihtiyacınız artabilir. Ancak Ay'ın Uranüs ve Venüs'e yaptığı
Kare açılar harcamalar konusunda sürpriz gelişmelere veya plansız harcamalara işaret ediyor. Aile içinden ya da evle ilgili beklenmedik bir masraf çıkabilir. Ayın Jüpiter'le yaptığı üçgense maddi alanda fırsatlarla da karşılaşabileceğinizi ve destek görebileceğinizi söylüyor. 15 Temmuz'da Mars'ın Başak Burcu'na geçmesiyle birlikte ortak paylaşımlar, miras, kredi, vergi, borç, eşin parası konularında hareketlilik başlıyor. Bu alanda hem mücadele etmeniz gerekebilir hem de önemli kararlar gündeme gelebilir. Bugün Ay Mars karşıtlığı parasal gerilimleri gösterirken Güneş'in Ay'la yaptığı üçgende içsel güvende kalmak için ailenizden destek alabileceğinizi vurguluyor. 10 Temmuz'da Ay Koç burcuna geçiyor. Yakın çevrenize olan iletişiminiz, kısa yolculuklar, kardeşlerle ilgili konular öne çıkıyor. Ayın Satürn ve Neptün'le yaptığı kavuşum zihinsel yorgunluk, duygusal yoğunluk getirse de Uranüs ve Plüton'dan gelen sekstil açı çözüm bulma ve sezgisel bir şekilde yönünüzü tayin etme şansı veriyor. Ancak akşam saatlerinde Ay Jüpiter karesiyle verdiğiniz sözlere dikkat edin. Fazlaca iyimser ya da abartılı vaatler sorun yaratabilir. 17 Temmuz'da Ay'ın Venüs ve Merkür'le kurduğu olumlu açılar var. Yakın çevreyle tatsız sohbetleri, kardeşler ya da komşularla keyifli etkileşimleri destekliyor. Yazmak, konuşmak, paylaşmak için güzel bir gün. 18 Temmuz'da Ay Boğa burcuna geçiyor ve ev, aile, yerleşimle ilgili konular gündeme geliyor. Ancak Ay'ın Plüton'la yaptığı kare evde baskı hissi, aile içi gerginlik ya da geçmiş meselelerin gündeme gelmesi anlamına gelebilir. Aynı gün Merkür de retroya başlıyor. Özellikle ortak para konularında kredi, borç veya alacaklarla ilgili belgeleri dikkatle kontrol etmeniz gereken bir döneme giriyorsunuz. 10 Ağustos'a kadar, 11 Ağustos'a kadar devam edecek Merkür retrosu. Para evinize gerilediği için dikkatli olun. 19 Temmuz'da Ay'ın Jüpiter'le yaptığı sekstil ev ortamında huzur arayışınızı desteklerken Mars ve Merkür'le yapılan kare açılar özellikle finansal konularda dikkatli olmanızı öğütlüyor. Bugün maddi hesaplarınızda hata yapmamaya özen gösterin. 20 Temmuz'da Ay ikizlere geçiyor. Aşk, eğlence, hobiler, çocuklar ve yaşamdan keyif alma arzunuz artıyor. Uranüs'le kavuşan Ay sürpriz aşklar, yaratıcı çıkışlar ya da ani kararlar getirebilir. Satürn'den, Neptün'den ve Plüton'dan aldığı destekleyici açılarla sezgilerinizi kullanarak ilişkilerde dönüşüm yaşayabileceğinizi gösteriyor. 21 Temmuz'da Ay retro Merkür'le sekstil yapıyor, Venüs'le kavuşuyor ve Mars'a da kareye gidiyor. Geçmişten gelen biriyle iletişim kurabilirsiniz. Eski aşklar gündeme gelebilir. Ancak Mars karesi duygusal tepkilerinizi fazla abartmamanız gerektiğini söylüyor. Özellikle kıskançlık, rekabet veya kontrol ihtiyacından uzak durmanızda fayda var. Sevgili yükselen kovalar, bu hafta parasal konularla başlayan gündeminiz hafta sonuna doğru ilişkiler ve aşk temalarıyla yoğunlaşıyor. Her adımınızda sağduyulu ve farkındalıkla ilerlemeye özen gösterin. Mutlu bir hafta geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba balıklar, 14-21 Temmuz haftası gökyüzü gündemine hoş geldiniz. Bu hafta sizin için bireysel konular, fiziksel enerjiniz, dış görünümünüz ve kişisel motivasyonunuz öne çıkıyor. Haftaya 14 Temmuz'da ayın burcunuza geçişiyle başlıyoruz. Bu sizin için duygusal açıdan hassas, içe dönük ama aynı zamanda sezgisel gücünüzün yüksek olduğu bir dönem. Ayın Uranüs ve Venüs'le yaptığı kare açılar dış görünümünüzle ilgili ani değişiklikler ya da özel ilişkilerde beklenmedik duygusal gerilimler yaratabilir. Ancak ayın Jüpiter'le yaptığı üçgen açı özellikle aile içinden gelecek destek ya da evle ilgili bir gelişmeyle iç huzurunuzu tazelemenize yardımcı olabilir. 15 Temmuz'da Mars Başak Burcu'na geçişiyle birlikte ikili ilişkilerde ortaklıklar veya evlilikle ilgili konularda daha mücadeleci bir dönem başlıyor. Karşınızdaki kişiler daha talepkar olabilir ya da siz ilişki içinde daha fazla efor sarf etmek zorunda kalabilirsiniz. Ay Mars karşıtlığı çatışmalı enerjilere dikkat çekerken Güneş'in Ay'la yaptığı üçgende sevgi diliyle yaklaştığınızda yapıcı çözümler bulabileceğinizi gösteriyor. 16 Temmuz'da Ay Koç burcuna geçiyor ve maddi konular ön plana çıkıyor. Gelir giden dengenizi gözden geçirebilirsiniz. Ayın Satürn ve Neptün'le yaptığı kavuşum
özellikle harcamalar konusunda daha sorumlu davranmanız gerektiğini vurguluyor. Uranüs ve Plüton'dan gelen destekleyici açılar beklenmedik bir gelir kapısı ya da dönüşüm getirebilir. Ancak akşam saatlerinde Ay'ın Jüpiter'le karesi duygusal olarak aşırı harcama yapma eğilimine karşı sizi uyarıyor. 17 Temmuz'da Ay'ın Venüs ve Merkür'le yaptığı olumlu açılar çevrenizde güzel bağlar kurabileceğinizi, yaratıcı fikirlerinizin destek bulabileceğini, sosyal medya, yazılı işler veya duygusal ifadeler açısından olumlu bir gün. 18 Temmuz'da Ay Boğa burcuna geçiyor ve iletişim, kardeşler, kısa seyahatler ön plana çıkacak. Ayın Plüto ile yaptığı kare açı geçmişten gelen bazı sözlerin bastırılmış duyguların açığa çıkabileceğini gösteriyor. Aynı gün başlayan Merkür Retrosu ilişkilerdeki eski meselelerin yeniden gündeme geleceğini haber veriyor. Yazışmalarda, anlaşmalarda dikkatli olmalı, eski defterleri açarken yapıcı olmalısınız. 19 Temmuz'da Ay'ın Jüpiter'le sekstili var. Aile içinde güzel bir konuşma, küçük bir kutlama olabilir. Fakat Ay'ın Mars ve Merkür'le yaptığı kareler özellikle komşular, kardeşler ya da yakın çevrenizde ufak tartışmalara açık bir gün olduğunuzu gösteriyor. Sözlerinizi dikkatli seçmeye özen gösterin. 20 Temmuz'da Ay İkizler burcuna geçiyor. Ev, aile, yuva gibi konular yeniden odakta. Ayın Uranüs'le kavuşumu ev içinde ani değişiklikler, taşınma fikri ya da evdeki düzeni değiştirme arzusu getirebilir. Ayın Satürn, Neptün ve Plüton'la yaptığı olumlu açılarda bu değişikliklerin kalıcı olabileceğini ve duygusal olarak sizi rahatlatacağını gösteriyor. 21 Temmuz'da Ay retro Merkür'le sekstil yapacak, Uranüs'le kavuşacak ve Mars'ta kare yapacak. Ev içi konuşmalarda sevgi dolu bir ton yakalamanız mümkün. Ancak Mars karesi aile bireyleriyle inatlaşmaya ya da ani öfke patlamalarına da karşı uyarıyor. Sakinliğinizi korumaya çalışın. Sevgili yükselen balıklar, bu hafta hem kişisel hem ailevi konularda dönüşüm enerjileri aktif, duygusal sezgilerinize güvenerek ilerlediğinizde hayat sizi destekleyecektir. Mutlu bir hafta geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın.